Şöyle bir an düşünün, yurt dışından bir ürün alacaksınız. Belki işiniz için, belki de sadece aylardır beklediğiniz o teknolojik alet. Tam o satın al tuşuna basacakken kafanızda onlarca soru beliriyor. Ya nakliyesi ne kadar tutacak? Gümrükte başıma bir iş gelir mi? Ek bir vergi çıkar mı? Yani toplamda cebimden ne çıkacak? İşte tam bu kararsızlık anında, daha ortada resmi bir satış bile yokken size tüm bu soruların cevabını veren sihirli bir belge var. Bugün uluslararası ticarette sıkça birbirine karıştırılan ama aslında geceyle gündüz kadar farklı olan iki belgeyi konuşacağız. Proforma fatura ve ticari fatura. Biri aslında bir niyet beyanı, diğeri ise resmi bir para talebi. Bu aradaki farkı bilmek, inanın sizi çok büyük masraflardan ve gecikmelerden kurtarabilir. Başlamadan hemen önce Lojitube kanalına abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Böylece lojistik dünyasındaki rehberiniz her zaman yanınızda olur. Tamam, o zaman konuyu açalım. Proforma fatura. Şimdi adında fatura kelimesi geçiyor ama anladığım kadarıyla bu biraz yanıltıcı. Yani gerçek bir fatura değil mi? Daha çok bir taslak gibi, bir ön izleme gibi bir şey mi? Kesinlikle. Zaten en büyük kafa karışıklığı da buradan çıkıyor. Çünkü görünüş olarak neredeyse ticari faturanın aynısı ama işlevi tamamen farklı. Kökeni Latince pro forma, yani usulen veya şeklen demek. Bu şu anlama geliyor: bu belge yasal bir ödeme talebi oluşturmaz. Muhasebe kayıtlarına falan girmez, KDV doğurmaz. Yani onu şey gibi düşünebiliriz: resmi bir sözleşme öncesi yapılan bir centilmenlik anlaşması gibi. Centilmenlik anlaşması, bu güzel bir tanım. Evet, taraflar diyor ki eğer bu yola çıkacaksak kurallar bunlar olacak. Birbirlerine niyetlerini beyan ediyorlar aslında. Anladım. Yani bir nevi filmin fragmanı. Daha bütün filmi izlemedin ama neyle karşılaşacağını az çok anlıyorsun. Mükemmel bir benzetme, tam olarak bu. Peki bu fragmanı kim, ne zaman istiyor? Mesela bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki benim Almanya'da bir butiğim var, Yeni Zelanda'dan da organik cilt bakım ürünleri almak istiyorum. Süreç tam olarak nasıl işliyor? Harika bir örnek. Siz o Alman butik sahibi olarak Yeni Zelanda'daki üreticiye bir e-posta atıyorsunuz. Merhaba, 100 adet yüz kremi ve 50 adet serum almak istiyorum. Bana bir proforma fatura gönderebilir misiniz? Diyorsunuz. Tamam. Üretici de size bir belge hazırlıyor. Bu belgede ürünlerin birim fiyatı var, toplam tutar var, tahmini nakliye masrafı, sigorta bedeli, teslimat şartları. Her şey yazar. Ama en kritik nokta şu: bu belge sizi hiçbir şeye mecbur bırakmıyor. Sadece masadaki teklifi net bir şekilde görmenizi sağlıyor. Peki madem resmi bir bağlayıcılığı yok, neden şirketler durduk yere bu ek evrak işiyle uğraşıyor? Hani özellikle uzun süredir çalışan firmalar arasında bu işleri yavaşlatmaz mı? Direkt siparişi verip ticari faturaya geçmek daha mantıklı gelmiyor mu kulağa? Bu çok yerinde bir soru ve aslında işin stratejik boyutunu da ortaya koyuyor. Evet, teoride sanki süreci yavaşlatıyor gibi durabilir. Ama pratikte ileride yaşanabilecek çok daha büyük sorunları, gecikmeleri ve maliyetleri önleyen bir sigorta poliçesi gibi çalışıyor. Bir sigorta gibi yani. Aynen öyle. 4 ana faydası var diyebiliriz. Birincisi, demin konuştuğumuz gibi alıcı için bütçe netliği. Hani sonradan bu liman masrafı da nereden çıktı gibi sürprizler olmuyor. Anladım. İkincisi de sanırım finansman meselesi. Ama bir banka neden resmi olmayan bir belgeye bakıp kredi sürecini başlatsın ki? Şöyle ki, banka o belgeye dayanarak doğrudan krediyi vermiyor aslında, kredi sürecini başlatıyor. Banka diyor ki, bana bu işlemin ne kadar ciddi, ne kadar planlı olduğunu bir göster. Proforma faturada tam olarak bunu yapıyor. İşlemin bütün detaylarını sunuyor bankaya. Kimden ne alınıyor, hangi şartlarda, yaklaşık maliyetine. Banka da projeyi inceliyor ve evet, bu ticari olarak mantıklı bir işlem, finansman için kapıyı aralayabiliriz diyor. Yani proforma o finansal kapıyı açan anahtar aslında. Kesinlikle. Üçüncüsü de gümrük ve lojistik planlaması. Daha mallar yola çıkmadan sizin gümrük müşaviriniz bu belgeye bakıp yaklaşık vergiyi hesaplayabiliyor. Hatta daha da önemlisi, ithalat için özel bir izin falan gerekiyorsa bu belgeyle resmi başvuru süreci başlatılabiliyor. Bu müthiş bir zaman tasarrufu. Ve sanırım en ilginç olan dördüncüsü, pazarlık payı. İşte geldik en kritik noktaya.
Yani bu belge taşa yazılmış bir şey değil. Koşulları. Aynen, ödemenin yarısını peşin, yarısını teslimatta demişsiniz ama tamamını teslimatta ödesem fiyatta biraz daha indirim yapar mısınız gibi. İşte bütün bu müzakereler mallar daha depodan bile çıkmadan, her şey resmiyete dökülmeden bu resmi olmayan belge üzerinden yapılıyor. Anlarım. Yani aslında anlaşmanın tüm şartlarını kendi lehine çevirme şansı buluyor alıcı. Peki diyelim her şeyde anlaşıldı. Fiyatta, teslimatta, ödemede. El sıkışıldı, alıcı tamam bu şartlarda alıyorum dedi. Sonra ne oluyor? Yani oyunun ciddileştiği an, o ticari fatura ne zaman ve nasıl devreye giriyor? Ticari fatura, o artık geri dönüş yok anıdır. İşin resmiyet kazandığı, yasal olarak bağlayıcı olan belgedir. Satış tamamlandığında, mal gönderildiğinde veya gönderilmek üzereyken düzenlenir. Bu artık bir teklif değil, net bir ödeme talebidir. Anladım. Bu belgeyle satıcının alacakları, alıcının da borçları resmi olarak muhasebe defterlerine işlenir. Lojistik benzetmesine geri dönersek. Proforma rota planı ise ticari faturada yük yola çıktıktan sonra kaptanın tuttuğu ve limana varıldığında ödemeyi zorunlu kılan resmi seyir defteri. Harika bir benzetme, aynen öyle. Ve o seyir defterinde en ufak bir hataya yer yoktur. Proformadaki rakamlar tahmini olabilir, esnektir. Ama ticari faturadaki her bilgi, her rakam nihaidir, kesindir. Gümrük idareleri vergileri ve harçları kesin olarak hesaplamak için sadece bu belgeyi kullanır. O yüzden ticari faturadaki en ufak bir hata bile bir felakete yol açabilir. Felaket derken yani ne olabilir ki en kötü? Bir yazım hatası ne kadar büyük bir probleme yol açabilir? İnanın beklenmedik derecede büyük. Size gerçek yaşanmış bir örnek vereyim mi? Lütfen. Bir müşterimiz Avrupa'dan çok yüksek teknolojili pahalı makineler ithal ediyordu. Ticari faturadaki ürün ağırlığıyla konşimento yani o taşıma belgesindeki ağırlık arasında sadece 1 kiloluk bir fark vardı. Sadece 1 kilo. 1 kilo mu? Evet, sadece 1 kilo. Gümrük memuru bu tutarsızlığı fark etti ve bu belgelerde bir sorun var diyerek sevkiyatı fiziki incelemeye aldı. Ciddi misiniz? Hem de nasıl? O 1 kiloluk fark yüzünden yüz binlerce dolarlık o makineler gümrükte tam bir hafta takılı kaldı. Bu inanılmaz bir şey. Müşterinin üretim bandı durdu, teslimatları gecikti ve tabii ki bir sürü ekstra depolama denetim ücreti ödemek zorunda kaldı. İşte ticari faturada sıfır hata payı olmasının bedeli bu kadar ağır olabiliyor. 1 kilo için bir hafta. Gerçekten akıl alır gibi değil. Peki o zaman bu iki belgeyi önüme koysalar, böyle bir bakışta, hani bir adli tıp uzmanı gibi incelesek, ikisini birbirinden ayıracak en temel ipuçları, o kilit noktalar ne olurdu? Güzel yaklaşım. İlk ve en bariz ipucu belgenin başlığıdır zaten. Birinde kocaman harflerle proforma fatura yazar. Bu en başından hukuki niteliğini belli eder. Diğerinde de fatura ya da ticari fatura yazar. Aynen. İkinci olarak proforma faturada genelde bir geçerlilik süresi olur. Ha, evet. Mesela bu teklif 30 gün geçerlidir gibi bir ifade görürsünüz. Bu, satıcının alıcıya bak şartlar bunlar ama karar vermek için sonsuza dek vaktin yok demesidir aslında. Anladım. Kur dalgalanabilir, maliyetler artabilir. Kesinlikle. Ticari faturada ise böyle bir süre olmaz. Çünkü anlaşma zaten yapılmış bitmiştir. Yani biri bir davetiye gibi LCB tarihi var, diğeri de düğün fotoğrafı artık olan olmuş. Tam olarak bu. Üçüncü ipucu da fatura numarası. Ticari faturanın her zaman yasal olarak takip edilebilir benzersiz bir fatura numarası ve kesin bir tarihi vardır. Proforma'da ise ya numara olmaz ya da sadece bir teklif numarası olur, o kadar. Peki içerik olarak? İçerikte de kesinlik seviyesi en büyük fark. Proforma'daki nakliye gibi maliyetler tahmini olabilir. Ticari faturadaki her kuruş kesindir. Ürünlerin menşe ülkesi, paket sayısı, net brüt ağırlıkları, o Incoterms kodu dediğimiz teslimat şekli ve en önemlisi HS kodları hepsi net bir şekilde belirtilmek zorunda. Peki, tüm bunları bir toparlayalım. Bu derinlemesine analizin sonunda dinleyicimiz için özet ne olmalı? Kısacası proforma planlamadır, ticari fatura ise eylemdir. Doğru da özetliyorum. Çok doğru bir özet. Biri pazarlık için bir başlangıç noktası sunarken, diğeri tamamlanmış bir eylemin finansal sonucunu belgeler.
İyi bir ticaret, doğru belgeleri doğru zamanda kullanmaktan geçiyor. Yani proforma aşamasında ne kadar titiz olursan, O kadar rahat edersin, aynen. Satıştan önce evrakı doğru okuyan, şartları netleştiren taraf sonunda oyunu kazanır. Belirsizliğe yer bırakmamak uluslararası ticaretteki başarının anahtarıdır. bir teklifle nihai bir fatura arasındaki bu kritik farkı artık bildiğinize göre size düşünmeniz için bir soru bırakıyorum. Bu kadar hızlı, anlık işlemlerle dolu dijital dünyada, iş hayatında ya da kişisel anlaşmalarımızda atladığımız başka hangi proforma adımları, yani hangi ön hazırlıklar bizi gelecekteki büyük yanlış anlaşılmalardan kurtarabilir? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, YouTube'daysanız beğeni ve abone tuşlarını da es geçmeyin.